Volkswagen Passat'la birlikteyiz. Yeni Passat ilk günden beri çok merak ediliyor, çok satıyor ve sizlerden de aşırı derecede istek alıyor. Aracın yoğun programı nedeniyle Carvisor'a gelmesi biraz geç oldu. Farkındayım ama geç olsa da sonunda Passat'la buluşabildik. O nedenle lafı hiç uzatmadan gelin incelememize başlayalım. Yeni nesil Passat'ın boyutları pek değişmemiş olsa da artık çok daha olgun ve dikkat çekici görünüyor. Bunda yeni tampon kadar yeni far ve panjur tasarımının payı olduğu kesin. Camın kenarından alınıp kapı sacının üstüne yerleştirilen dikiz aynaları Passat'ın profilindeki en belirgin yenilik. Otomobilin arkası genel olarak eski neslini andırıyor olsa da özellikle yeni stop grubu sayesinde çok daha modern görünmeyi başarıyor. Passat'ın dışı her zaman olduğu gibi şıklıkla ağırbaşlılığın iyi harmanlanmış şekli olarak karşımıza çıktı. Benzer durum iç mekanda da söz konusu bence. Yerleşim olarak eskisine göre pek bir farkı bulunmayan kokpit ufak tefek tasarım oyunlarıyla daha şık bir hale getirilmiş. Konsolun tamamını ortadan ikiye ayıran bu havalandırma kanallarının görünümü bence son derece şık. Dokunmatik ekran, klima kumandaları ve vitesin etrafındaki düğmeler daha önceki modelden aşina olduğum şekilde tamamen elimin altında konumlandırılmış. Erişmek ve kullanmak çok kolay. Buradaki en önemli yenilik ise şüphesiz dijital gösterge tablosu. 12.3 inçlik bu dijital gösterge tablosu göze çok hoş görünüyor, özellikle de navigasyon ekranı seçiliyken. Passat'ın sürücüsüne sunduğu konfor gayet iyi. Koltuklar sürücüyü iyi bir şekilde sarıyor ve gayet konforlu. Elinizin altında küçük eşyalarınız için bolca yer sunulmuş. Benim kokpitle ilgili tek eleştirim, orta sınıfta referans teşkil edebilecek özelliklere sahip bir otomobilde cam tavanın manuel olarak açılıp kapatılıyor olması. Tamam, bunu açarken incileriniz dökülmüyor ama konu Passat olunca beklentiler de biraz yüksek oluyor. Arka sırada yetişkinler için iyi diz ve baş mesafesi sunuluyor. Burada rahat etmemek söz konusu değil. Ama kuzeni Superb'le kıyaslayacak olursak burada sunulan diz mesafesinin fark edilir derecede az olduğunu söyleyebilirim. 586 litrelik bagaj yerini aldığı modelinkinden 20 litre daha geniş olsa da Superb'den 40 litre daha küçük. Gelelim Passat'ın motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum Passat'ın kaputunun altında daha önce Skoda Superb'de de test etmiş olduğum 2 litrelik dizel motor görev yapıyor. 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten bu motor Passat'ta sadece 6 ileri DSG şanzımanla alınabiliyor. Motor Passat'ın 1,5 tonluk gövdesini rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Performans istediğinizde de sizi tatmin edecek performansa sahip. Şanzıman da son derece hızlı ve sarsıntısız yapısıyla övgüyü hak ediyor. Sadece erken vites büyütmek istemesinden dolayı bazen rampalarda kafası karışabiliyor. Onun haricinde herhangi bir kusuru yok. Motor yakıt ekonomisi konusunda da gayet başarılı. Ekonomi yapmak isterseniz 5 litre seviyelerinde gezebilirsiniz. Ben 200 kilometre sonunda 6.9 litrelik değeri yakaladım. İstanbul trafiği için hiç fena sayılmaz. Passat'ın sürüş konforu yüksek. Özellikle otoyol sürüşlerinde kendinizi dış dünyadan soyutlayabiliyorsunuz. Hem yalıtım hem de süspansiyon konforu anlamında. Direksiyon da hızlı çalışan ve sürücüyle iyi iletişim kurabilen yapısıyla sürüş keyfini arttırıyor. Benim test ettiğim araçla ilgili tek olumsuz eleştirim bozuk zeminlerden geçerken süspansiyon konforunun düşmesi ve sesli çalışmasıydı. Bunda da muhtemelen test aracının kilometresinin yüksek olmasının payı vardır diye düşünüyorum. Bugüne kadar sizlerden Passat mı alayım, Superb mi diye fazlasıyla soru aldım.
Aslına bakarsanız bu konuda son kararı verecek kişiler hem beklentileriniz hem de bütçeniz dahilinde tabii ki sizlersiniz. Ama benim fikrimi merak ediyorsanız ben bu ikili arasından büyük ihtimalle Skoda Superb'i tercih ederdim. Siz de kendi tercihinizi, nedenlerini belirterek videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.